Herkese merhabalar dostlarım. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Web 3.0'ı konuşacağız. Web 3.0 nedir? Bu kavram neden şu an ortaya atıldı? Blockchain ile ve Metaverse ile ilgileri nedir? Ve son olarak da Web 3.0 altcoin'lerine bakacağız. Haydi videomuza başlayalım. Arkadaşlar tekrardan videoma hoş geldiniz. Bugününkü konumuz Web 3.0. Açıkçası henüz yeteri kadar kaynak yok internette bununla ilgili. Aslında kolay erişilebilir kaynak yok diye açıklayayım. Çünkü eski bir kavram, aslında epeydir konuşulan bir kavram. Fakat Türkiye'de yeni trend oldu diyebiliriz. Dünyada da konuşulmaya başlanıyor Web 3.0. Bugün buna bakacağız ve videonun sonunda Web 3.0 altcoin'lerini paylaşacağım. Paylaşacağım altcoin'ler benim yatırım yaptığım altcoin'ler değil, Web 3.0 kategorisinde çalışan altcoin'ler. Arkadaşlar izlediğiniz video ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 150 TL değerindeki ödülü kazanacaktır. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklıyoruz. Arkadaşlar Web 3.0 ile ilgili bir içerik serisi oluşturacağım. Nedir, ne değildir, hangi altcoin'lere yatırım yapılabilir vesaire. Tabii bunun için videoya gelen etkileşimlere bakacağım. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız beğenerek, kanala abone olarak, yorum bırakarak etkileşimi artırabilirsiniz. Ben de bu sayede sizin istediğinizi anlarım ve bu yönde içerik üretmeye devam ederim. Arkadaşlar Web 3.0'ı konuşmadan önce Web 1.0 ve Web 2.0 kavramlarına bakmak lazım. Hatta www nedir, web nedir buna bakmak lazım. Arkadaşlar bizim bildiğimiz formüle web tarihte ilk kez 1989 yılında Tim Berners-Lee tarafından, şu an resmini ekranda görüyorsunuz, icat edilmiştir. Aradan tam 32 yıl geçti ve ilk World Wide Web yani dünyayı saran web, internet kavramını literatüre sokan kişi de yine Tim Berners-Lee'dir. Şimdi ilk olarak Web 1.0'a bakmak lazım. Arkadaşlar tabii bizim ilgi alanımız genelde blockchain'dir, kripto paralardır ve beni izleyenler ve ben dahil hepimizin ortak hedefi nedir? Biz burada Satoshi Nakamoto değiliz sonuçta. Fakat yine de Bitcoin'in bir gelecek vadeden bir devrim olduğuna inanıyorum ama nihai hedefimiz burada para kazanmaktır. Şu an Web 3.0 trend olduysa, konuşuluyorsa ve yatırımlar o yönde ilerliyorsa biz buradan para kazanabiliriz. Ama şunu yapmamız lazım. Yani para kazanacağımız bir konuda bunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Web 3.0 nedir? Yani bir tane fenomen orada Web 3.0 tokenları paylaşıyor diye gidip onu alayım, zengin olayım kavramı yok. Unutmayın, borsada %90'ı kaybeder, %10'u kazanır. Bu %10'u da araştıranlar, okuyanlar, bilenlerdir, takip edenlerdir. O yüzden ben her zaman önce kendinize yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Biz de bugün Web 3.0'ı kavramını anlayarak kendimize yatırım yapma gayretindeyiz. Şimdi tekrar Web 1.0 nedir ona dönüyorum. Web 1.0 interneti birbirine linklerle bağlı bilgisayarlar ve dosyalar gibi düşünebilirsiniz. O zamanlar daha çok böyle kodlar gibi düşünebilirsiniz. Henüz gelişmiş site arayüzleri yok. Şimdi Web 1.0'da bir içerik üreticisi var, bir de tüketici var. Yani bir aktif, bir pasif kullanıcının olduğu bir ekosistem Web 1.0. Solda da gördüğünüz görseldeki gibi. Soldaki karakter bir içerik üretiyor, sunucu üzerinden bunu tüketiciye veriyor. Yani tüketicinin geri bildirim veya içerik üretme gibi bir şansı yok. Web 1.0 buydu. Web 2.0 ise kullanıcıların hem içerik ürettiği hem içerik tükettiği bir ekosistem. Şimdi burada çok dikkat edilmesi gereken konu şudur. Web 1.0'dan 2.0'a geçilirken bir devrim oldu ve bu devrime uyum sağlayan siteler ayakta kaldı. Bırakın ayakta kalmayı, dev şirketler oldu. Bunlardan çoğu bizim bildiğimiz işte Facebook, Twitter, Google, YouTube, Tumblr, ne bileyim birçok WhatsApp, Skype gibi devasa şirketler oluştu. Bunların başarısı nedir arkadaşlar? Web 2.0 devrimini doğru zamanda doğru bir şekilde yakaladılar. Şu an eğer Web 3.0 evriliyorsak burada doğru zamanda trene binmek çok önemli. Tren kalkmadan trene binmek ve treni kaçırmamak arkadaşlar. Bazen tren biraz hareket eder, o vakitte de binebiliriz. Önemli olan treni kaçırmamak veya en yüksek hızındayken binmeye çalışmamak. Arkadaşlar Web 2.0 1999 yıllarında başlangıcı oldu. Yani
Web 1.0'dan tam 10 yıl sonra Web 2.0'a doğru geçişler başladı. Bizim bildiğimiz internet formu Web 2.0. Yani biz Web 1.0'ı çok bilmeyiz. Buradaki birçok kullanıcı eminim bilmiyordur. Hani 99 ve öncesi bilgisayara erişimi olup hatta 98-95 yıllarında, ki o dönemde bilgisayarım vardı aslında ama bizim gördüğümüz daha çok arkadaşlar Web 2.0. Şimdi artık her şey internete bağlı. Web 1.0 döneminde sadece bilgisayarlar internete bağlıyken Web 2.0 döneminde artık robot süpürgeler bile arkadaşlar internete bağlı. Telefonlar, tabletler, televizyonlar, klimalar, kombiler, herkes artık interneti kullanıyor. Yani internet artık herkesin. Peki Web 3.0 nedir? Web 3.0 nedir? Neden ihtiyacımız var? Farkı nedir? Bunlara bakalım. Zaten Web 2.0 ücretsizken, her şekilde erişebiliyorken neden Web 3.0'a ihtiyaç duyayım diye bir soru duyar gibiyim. Burada asıl sorulması gereken soru şu arkadaşlar. Web 2.0 neden ücretsiz ve aslında gerçekten de ücretsiz mi? Arkadaşlar Web 2.0 ile beraber büyüyen bu devasa şirketler, Instagram'dır, Facebook'tur, WhatsApp'tır, Twitter'dır, size çok ciddi hizmetleri ücretsiz olarak sunuyorlar. Peki bu şirketlerin giderlerine bir bakalım mı? Terabaytlarca hafıza, süper hızlı bilgisayarlar, yüzlerce belki binlerce mühendis ve personel gideri, gigawatt saatlerce elektrik tüketimi. Bunların karşılığı bize sundukları hizmette ücretsiz. Bence bu çok romantik olur eğer buna inanıyorsanız. Dostlarım, bu hizmetler bedava değil. Saatleri içinde harcadığımız bu sanal dünya bizim verilerimizi, hareketlerimizi, alışkanlıklarımızı takip ediyor, topluyor, analiz ediyor. Ne için? Sonrasında bize ürünler satıyor. Hatta ürün satmayı bir kenara bırakın arkadaşlar. Bir kullanıcıyı tanıyorsanız, kullanıcı grubunu tanıyorsanız o grubu yönetebiliyorsunuz, yönetebilirsiniz. Evet, bu uygulamaları kullanmak için nakit harcamıyoruz ama çok ciddi vakit harcıyoruz. In Time diye bir film vardı. Bilmiyorum izleyeniniz var mı? O filmde İnsanlar bir çeşit devrim gerçekleşmiş. Artık nakit kullanılmıyor. Bileklerinde zamanları var ve zaman bitince ölüyorlar. Bu zamanlara göre ödeme yapıyorsunuz. Yani bir sandviç alırken bile bir dakika, hayatınızdan bir dakika veriyorsunuz. Aslında çok önemli bir film. Çünkü gerçekte de böyle. Biz para diyoruz, varlık diyoruz vesaire ama aslında biz hayatımızı harcayarak koltuk takımı alabiliyoruz. Hayatımı harcayarak araba alabiliyoruz, ev alabiliyoruz veya alamıyoruz. Harcadığımız şey nakit değil, vakittir arkadaşlar. En kıymetli şeydir. Şimdi burada artık Web 3.0'ın ne olduğunu biraz daha anlatmak istiyorum size. Bakın görsel var karşımızda. Web 1.0 ne dedik? Bir karakter var ve bir içerik üretiyor. Bunu sunucuya yüklüyor ve bir tüketici bunu alıyor. Web 2.0 devriminde artık bu sunucuya hem içerik üretiyoruz, yüklüyoruz, hem içerik çekebiliyoruz. Karşılıklı olarak etkileşim halindeyiz. Her şey çok güzel. Ortada tek bir sorun var. Bu ortadaki sunucu arkadaşlar. İşte bize ücretsiz hizmet sunan bu sunucular bizim kimi zaman verilerimizi kullanıyorlar, kimi zaman bize bir ürün satıyorlar o aldıkları verilerle ve veriler arkadaşlar çok değerli. Kişisel mahremiyet çok değerli. Şimdi burada baktığımız zaman dünyadaki belli başlı yerlerde devasa sunucular var ve bunlar yani bir şekilde tekelleşmişler. Kapitalizm olmuş burada. Yani bunu bu şekilde görebilirsiniz. İşte Amerika'da bir takım büyük sunucular var. Hindistan'da var, Çin'de var. Ve bütün veriler burada işleniyor. Geçen mesela WhatsApp vesaire çökmüştü ve bunun çökmesi sonucunda birçok hizmete erişemedik veya bu hizmetteki bu verilerimiz çalınabilir oradan. Bu tarz riskler var arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu Web 3.0 dediğimiz Ethereum gibi, Bitcoin gibi peer-to-peer eşleşmeli. Yani kişiden kişiye direkt eşleştirmeli bir internet düşünün. Otoriteler üstü bir internet. Artık merkezde bir sunucuya ihtiyacımız yok. Verilerimizi kullanamıyorlar. Onun yerine dağıtık bilgisayarlar var. Hepimizin bilgisayarı sunucu oluyor. Ve interneti, verileri, dosyaları, bulutu, teknolojiyi buradan kullanabiliyoruz. Özetle Web 2.0 merkezidir. Web 3.0 merkeziyetsizdir. Ve biz kripto para kullanıcıları, yani buradaki topluluk arkadaşlar, Bitcoin topluluğu olarak biz merkeziyetsiz şeylere yatırım yapıyoruz. Biz merkeziyetsiz şeyleri seviyoruz. Nasıl ki Bitcoin merkeziyetsiz, Web 3.0 da merkeziyetsiz. Web 2.0'da app'ler vardır. Web 3.0'larda de-app'ler vardır. Decentralized application, yani merkeziyetsiz uygulamalar. Mesela
Web 2.0'ın tarayıcı, internet tarayıcısı olarak kullandığımız bir tane merkezi uygulaması nedir? Google Chrome'dur şu an siz de gördüğünüz şekilde. Peki Web 3.0 nedir? O da arkadaşlar Brave tarayıcı mesela bir D-App'tir artık. D-App kategorisinde karşımıza çıkan bir uygulamadır. Web 3.0'ı en genel tanımıyla şu şekilde açıklayabilirim. İnternetin yani dolayısıyla bilginin sahipliğinin belli şirketlerde değil, belli sunucularda değil, bunun yerine dağıtık bir şekilde biz son kullanıcılarda olmasıdır. Şimdi arkadaşlar burada web'in gelişimine, evrimine bakalım. Web 1.0'dan bahsetmiştik. Neydi işte? Tek taraflı içeriklerin yayınlandığı sistemde. Web 2.0'da artık etkileşimin arttığı ama hala otoriter sunucuların kullanıldığı şeydi. Web 3.0 ise artık dağıtık bir şekilde internetin kişiden kişiye kullanılabildiği sistem. Burada da yaratılmış değerleri görüyorsunuz yıllara göre. İşte Facebook, Airbnb, Uber artık Bitcoin, Ethereum, Maker, Ocean gibi dağıtık protokollerle beraber acaba market cap nereye gider diye bahsetmiş bir grafik görüyoruz burada. İnternetin evrimi diye güzel bir yazı. Arkadaşlar Web 3.0'ı aslında bizim blockchain'e benzeyen 3 temel prensibinden bahsedeyim size. Bunlardan ilki açık kaynak kodlu olması. İkincisi mahremiyet ve gizlilik esaslı. Veriler hiçbir yerde işlenmiyor yani. Üçüncüsü ise doğrulanabilir mekanizma kullanan bir sistem olması. Web 3 ne olduğunu anlattım. Şu an Web 3 kullanan altcoin'lere bakacağız. Burada altını çizerek söylüyorum. Benim şu an bu altcoin'lerde yatırımım yok. Sadece Web 3 alanında çalışan altcoin'lere bakacağız. Burada benim CoinMarketCap'te bir izleme listem var. Bunu video altına açıklamalarda linkini bırakıyorum. Buradan izleyebilirsiniz. Burada yaklaşık olarak bir 20'ye yakın altcoin var. İlerleyen dönemlerde eğer bu tarz içeriklerin üretilmesine devam etmek istiyorsanız yatırım yapacağım Web 3 altcoin'leri nelerdir? Bununla ilgili video çekeceğim. Altını çiziyorum. Buradakiler yatırım yaptığım değil, izlediğim, takip ettiğim altcoin'lerdir arkadaşlar. Web 3 alanında çalışan altcoin'lerdir. Mesela Basic Attention Token az önce bahsettiğim Brave tarayıcısının token'ıdır. Ve o tarayıcıda kullanıcılar birbirleriyle bu token'ı kullanarak bir ekonomik değer oluşturabiliyorlar. Chainlink mesela Google'la anlaşmış bir altcoin'dir vesaire. Burada da market cap'lerine göre sıralanmış halini görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman son bir haftalık değerlerine bakmak istiyorum. Çünkü son bir haftada trende girdi Web 3.0. Bakın yatırım bir miktar kaymış buraya doğru. Şimdi arkadaşlar kısaca Web 3.0'ın Metaverse ile ilgisi ne? Buna da bahsetmek istiyorum. Yazılım ile uğraşan arkadaşlar iyi bilir. Arkadaşlar bir yazılımın backend'i ve frontend'i vardır. Yani biz mesela bir Instagram uygulamasını örnek veriyorum kullanıyoruz. Önde beğeniyoruz, işte paylaşıyoruz, müzik ekliyoruz vesaire bir story'e. Ama arkada aslında devasa dönen, savaşan yazılımlar vardır. İşte onu backend'çiler vesaire ayarlar. İşte arkadaşlar Metaverse ve Web 3 arasında da bu ilişki var. Web 3, Metaverse'ün gördüğümüz arayüzün arka planda çalışacağı internet ortamlarını sağlayacak. Bizi birleştiren platformlar o olacak. Metaverse ise işte VR gözlüklerle izlediğimiz, oynadığımız alanlar, ne bileyim müzik dinlediğimiz, alışveriş yaptığımız alanlar olacak. Bizim evrenimiz Metaverse olacak. Bu evrenin altında çalışan kodlar ise Web 3 yazılımları barındıracak. Arkadaşlar sizler için kaliteli bir içerik üretmeye çalıştım. Web 3'ü anlaşılabilir, sade bir dille anlatmaya çalıştım. Bu video için arkadaşlar çok uğraştım açık konuşmak gerekirse. Bunun karşılığı olarak beğenirseniz, kanala abone olursanız sevinirim. Bu benim Twitter hesabım. Beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Burada önemli gördüğüm gelişmeleri ve kimi zaman aldığım sattığım coinleri paylaşıyorum. Bu benim YouTube kanalım arkadaşlar. Abone olarak destek verebilirsiniz. Dostlarım izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.